700 yıl önce Anadolu'nun tozlu yollarında bir derviş yürüyordu. Elinde ne kılıç vardı ne de altın. Ama yanına taşıdığı bir sır vardı. Öyle bir sır ki bu sır Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından Anadolu'nun yeşil vadilerine, şamanların davul sesinden Ehl-i Beyt'in kanlı destanlarına uzanan gizli bir köprüydü. Bu derviş Hacı Bektaş Veli'ydi. Ve bugün size anlatacağım hikaye, tarih kitaplarının satır aralarına gizlediği, akademinin üstünü örttüğü ama halkın yüreğinde asırlardır canlı kalan bir gerçeğin peşine düşecek. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım ve kendinize şu soruyu sorun. Ya Hacı Bektaş Veli'nin asıl yaptığı sadece bir tarikat kurmak değil, binlerce yıllık Türk inanç sistemini İslam'ın içinde saklamak, onu yok olmaktan kurtarmak mıydı? Bu büyük dönüşümün izlerini sürmek için bir uygarlığın son nefes anına Horasan'ın Nişabur kentine gitmek gerekir. Nişabur 13. yüzyılın başlarında tarihinin en karanlık dönemini yaşıyordu. Moğol orduları Cengiz Han'ın demir yumruğuyla Orta Asya'yı kan gölüne çevirmişti. Şehirler yanıyor, kütüphaneler kül oluyordu. Ama asıl yok olan, gözle görülmeyen bir şeydi. Bin yıllık bir inanç sistemi, bir yaşam felsefesi, bir kozmoloji. Tengri inancı, şamanizm, atalar kültü bunlar sadece dini pratikler değildi. Türk'ün varoluş kodlarıydı, kimliğinin DNA'sıydı. İşte tam bu sırada İbrahim İsani ve Hatem Hatun'un oğlu dünyaya geldi. Velayetname bu çocuğun 12 imam soyundan geldiğini söyler. Ama burada dur, düşün. 12 imam soyundan gelmek Anadolu'da bir şecere, bir meşruiyet belgesi değil miydi? Peki ya bu çocuk aslında şaman bir aileden gelseydi, Tengri'ye tapan, gök tanrıya kurban kesen, atalarının ruhlarıyla konuşan bir soydan gelseydi, bunu Anadolu'nun İslamlaşmış topraklarında nasıl anlatabilirdi? Cevap basit, anlatmazdı. Onun yerine Türk'ün gönlünde hala canlı olan ama İslam'ın resmi dilinde kabul görmeyen bu inancı Ehl-i Beyt sevgisi içinde eritirdi, sakladı, korudu. Lokman Peren de yanında aldığı eğitim sırasında küçük Muhammed İbrahim, evet Hacı Bektaş Veli'nin asıl adı budur, sadece Kur'an'ı öğrenmedi. O, Horasan'ın son şamanlarının bilgisini de içine çekti. Ahmet Yesevi'nin öğretisi zaten İslam ile Tengri inancının ustaca bir senteziydi. Yesevi, Türkiye La ilahe illallah derken aslında Tengri birdir diyordu ama bunu Arapça söylüyordu. Bu bir saklama değil, bir dönüştürme, bir metamorfozdu. Şimdi kendinize sorun. Neden bir çocuk, bir hükümdar oğlu sarayı bırakıp dağlara, bozkırlara gidiyor? Neden tek başına yaya olarak binlerce kilometre yürüyerek Anadolu'ya geliyor? Çünkü o sadece bir derviş değil, bir misyonerin taşıyıcısıydı. Elinde taşıdığı emanet Kur'an'dan daha eski, Muhammed peygamberden daha köklü, İslam'dan daha derin bir bilgiydi. Türk'ün ruhuydu. Bu ruhun Anadolu'ya gelişi velayetnamede epik bir sahneyle anlatılır. Güvercin suretine girer, uçar, gelir. Karşısındakiler doğan olur, onu avlamaya çalışır. Ama güvercin kazanır. Tarih bu hikayeyi bir keramet olarak anlatır. Ama bir dakika durup düşünelim. Güvercine dönüşmek sadece bir keramet mi, yoksa şamanizmin en temel pratiği olan hayvan donuna girme midir? Orta Asya şamanlığında şaman ruhsal yolculuk sırasında kuş, ayı, kurt gibi hayvanlara dönüşür. Bu sembolik değil, şamanın deneyimlediği gerçek bir bilinç halidir. Şaman davulunu çalar, transın en derin noktasına ulaşır ve uçar. İşte Hacı Bektaş Veli de uçuyor ama bunu İslami bir dil içinde anlatıyor. Güvercin barışın sembolü mü? Evet, ama aynı zamanda Tengri'nin, gök tanrının elçisidir. Türk mitolojisinde kuşlar gök ile yer arasında mesaj taşır. Hacı Bektaş Veli tam da bunu yapıyor. Tengri'nin mesajını yeryüzüne indiriyor ama bunu Allah'ın velisi kimliğiyle yapıyor. Karşısındaki dervişlerin doğan olması da tesadüf değil. Doğan avcı kuştur, egoyu, nefsi temsil eder. Onun çerağının sönmesi manevi üstünlüğün fiziksel güce galebe çalmasıdır. Ama bir başka okuma daha yapabiliriz. Bu şamanın yeni gelen bir şamana boyun eğmesidir. Çünkü şamanlıkta hiyerarşi vardır. En güçlü şaman en derin transa girebilen, en uzağa uçabilendir. Ve Hacı Bektaş Veli uçuşta hepsini geride bırakmıştır. Peki bu hikayeyi neden bu şekilde anlatmıştır? Çünkü Anadolu 13. yüzyılda artık İslamlaşmış bir coğrafyadır. Ama halk hala eski inançlarını yüreğinde taşımaktadır. Hacı Bektaş Veli halka der ki, bak ben senin eski bildiğin şamanım ama artık buna keramet diyoruz ve bunu Allah'ın izniyle yapıyorum. Halk rahatlar. Çünkü o yitirdiğini sandığı şeyi aslında yeni bir kılıfta yeniden bulmuştur. İnancın bu yeni kılıfı sadece hayvan donuna girmekle sınırlı değildi.
maddeye hükmetmeyi de içeriyordu. Velayetnamenin en çarpıcı kerametlerinden biri duvarı yürütme hikayesidir. Bir mürşit aslan binip yılan kamçılayarak gelir. Hacı Bektaş Veli ise cansız bir duvarı yürütür. Tarih bunu ilmin kerametidir diye yorumlar. Ama asıl soru şu: cansız bir maddeye can vermek şamanlıkta ne anlama gelir? Şamanlar taşlara, ağaçlara, heykellere ruh üfleyebilir. Onlar için evren canlıdır, her şeyin bir ruhu vardır. Bir şaman davulunu çalarken davul sadece bir deri değildir. Davul onun atının, rehber ruhunun kendisidir. Hacı Bektaş Veli duvarı yürütürken aslında şunu söylüyor: ben maddenin içindeki ruha hakim olabilirim çünkü ben şamanım. Ama bunu İslami terimlerle ifade ediyor. İlim. İlim burada modern anlamda bilim değildir. İlim Esma-i Hüsna'nın, yani Allah'ın isimlerinin sırlarına vakıf olmaktır. Her isim bir kudrettir, bir yaratma gücüdür. Hacı Bektaş Veli bu isimleri bildiği için maddeye hükmeder. Ama Tengri inancında da benzer bir kavram vardır. Kut. Kut, tanrısal bir güç, bir haklılık, bir bahtiyarlıktır. Kaan'ın kutu olduğu için o hükümrandır. Şamanın kutu olduğu için o ruhlarla konuşabilir. Hacı Bektaş Veli, İslam'daki Allah'ın velisi olma kavramını Tengri'deki kut sahibi olma ile örtüştürüyor. Ve işte burada kritik bir nokta: aslan bilmek nefse hakim olmaktır ama bu sıradan bir sufinin de yapabileceği bir şeydir. Duvarı yürütmek ise kozmik bir güce sahip olmaktır. Bu şamanın gücüdür. Hacı Bektaş Veli burada kendisini sufi olmaktan çıkarıp şaman olarak konumlandırıyor. Ama bu kimliği İslami bir peçe ile örtüyor. Bu kozmik güç ve denge arayışı Hacı Bektaş Veli'nin kucağında aslan ve ceylanın bir arada durduğu o meşhur sahnede zirveye ulaşır. Tarih bunu barışın zaferi olarak yorumlar. Ama totemizm açısından bakalım. Türk boyları tarih boyunca hayvan totemlerine sahip olmuştur. Bozkurt, Oğuz Han'ın doğuşunda yer alır. Kartal, Türk'ün gök ile bağını simgeler. Her boy kendi kutsal hayvanına sahipti. Bu hayvanlar sadece sembol değildi. Onlar boyun ruhsal atasıydı, koruyucusuydu. Aslan, güçtür, iktidar, kahramanlık, savaşçılıktır. Ceylan ise zarafettir, masumiyet, barış, zayıftır. Bir şaman bu iki zıt gücü bir arada tutabildiğinde o artık sıradan bir şaman değildir. O büyük şamandır, dengeleyicidir, kozmosu düzenleyendir. Hacı Bektaş Veli bu sahnede tam da bunu yapıyor. O, Türk'ün kaybolmuş totem sistemini kendi bedeninde yeniden canlandırıyor ve halka mesaj veriyor. Sizin unuttuğunuz atalarınızın bilgisi bende yaşıyor. Ben sizin kayıp şifanızım. Ama bunu İslami bir dille anlatıyor. Adalet. Güçlü ile zayıfın bir arada, eşit, huzurlu yaşaması. İmam Ali'nin Zülfikar'ı ile Fatıma'nın şefkati. Ehl-i Beyt, Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde sadece bir soy değil, bir kozmik denge sistemidir. Ve bu denge, Türk'ün Tengri inancındaki denge ile birebir örtüşür. Gök ile yer, erkek ile dişi, güç ile merhamet. Bu denge sistemi, Hacı Bektaş Veli'nin en büyük eseri Makalat'ta sunduğu 4 kapı 40 makam ile bir yol haritasına dönüşür. İslam literatüründe bir tasavvuf sistemi olarak sunulan bu yapıyı şamanizmle karşılaştırdığınızda adeta bir şifre çözülür. Şeriat kapısı şamanlıkta çıraklık dönemidir. Genç aday kabilesinin kurallarını, ritüellerini, yasalarını öğrenir. Daha ruhsal alemle temas etmemiştir, toplumun bir üyesi olarak yetişmektedir. Hacı Bektaş Veli bunu İslam'ın zahiri emirleri olarak kodlar. Ama özü aynıdır, toplumsal düzenin korunması. Tarikat kapısı ise şamanlıkta inisiyasyon dönemidir. Aday bir üstad şamana bağlanır, onun yanında çile çeker, davul çalmayı öğrenir, ilk translarına girer. Burada el ele, el hakka ilkesi şamanlıktaki üstad çırak zinciri ile aynıdır. Bir şaman bilgisini sadece seçilmiş bir adaya aktarır. Hacı Bektaş Veli de bunu mürit olma olarak adlandırır. Marifet kapısı şamanlıkta ruhsal seyahat ve içgörü dönemidir. Şaman artık alt dünyaya ve üst dünyaya seyahat edebilir. Ruhlarla konuşur, geçmişi ve geleceği görür, hastalıkların ruhsal nedenlerini tespit eder. Hacı Bektaş Veli bunu kendini bilmek ve ilahi sırları tefekkür etmek olarak tanımlar. Ama özde olan insanın bilinç ötesi alemlerle temas kurmasıdır. Son olarak hakikat kapısı şamanlıkta büyük şaman olma halidir. Artık şaman ile ruhlar arasında fark kalmamıştır. O, Tengri'nin sesi, doğanın dilidir. Toprak olmak ifadesi, Tengri inancındaki toprağa dönüş, döngünün tamamlanması ile birebir örtüşür. Vahdet-i vücut felsefesi, şamanizmdeki her şey birbirine bağlıdır, ayrılık illüzyondur anlayışının ta kendisidir. Hacı Bektaş Veli,
burada muazzam bir fikri hamle yapmıştı. Şamanın yolunu Sufi yolu olarak yeniden kodlamıştır. Halk bu yolu yürürken aslında binlerce yıllık atalarının yolunu yürümektedir. Ama bunun farkında bile değildir. Bu bir saklamaydı ama aynı zamanda bir koruma altına almaktı. Bu koruma ve olgunlaşma sürecinin en gizemli parçası ise inzivadır. Hacı Bektaş Veli'nin Kızılca Halvet'te 40 gün 40 gece çile çekmesi Bektaşilikte merkezi bir ritüeldir. Ama 40 sayısı nereden gelir? İslam'da Musa peygamberin 40 gün Tur Dağı'nda kalması, Muhammed peygamberin 40 yaşında peygamber olması gibi atıflar yapılır. Ama Tengri inancında da 40 sayısı kutsaldır. Türk mitolojisinde kırklar vardır. Bunlar ruhsal alemde yaşayan, insanlara rehberlik eden koruyucu varlıklardır. Ergenekon destanında Türk'ü esaretten kurtaran Demirdağ'ı 40 gün 40 gece körükle eritilir. Şaman adayı bazen 40 gün süren ağır bir hastalık geçirir ve bu hastalık sırasında ruhlar tarafından parçalanır, yeniden inşa edilir. İşte Hacı Bektaş Veli'nin 40 günlük halveti aslında şamanik bir inisiyasyondur. O, bu süreçte ölmüş, eski benliğini bırakmış, yeni bir varlık olarak doğmuştur. Bektaşi dergahlarında Kırklar Meydanı adı verilen bir mekan vardır. Burada yapılan cemler bir daire şeklinde oturularak semah dönerek icra edilir. Şimdi soralım. Bu, şamanların daire şeklinde oturarak, davul eşliğinde dans ederek gerçekleştirdiği ritüellerden ne kadar farklıdır? Semah bir zikir midir yoksa şamanik bir trans dansı mıdır? Belki de ikisi de. Belki de Hacı Bektaş Veli şamanik dansı semah olarak yeniden isimlendirmiş, onu Ehl-i Beyt sevgisine adanmış bir ibadet haline getirmiştir. Bu süreklilik yaşamın ötesine de geçer. Hacı Bektaş Veli'nin vefatından sonra kendi cenazesini boz atlı bir süvarinin kıldırması ve bu süvarinin peçesi açıldığında Hacı Bektaş Veli'nin kendisi olduğunun görülmesi, bu velayetnamenin en sıra dışı kerametlerinden biridir. İslami yorumlar bunu velilerin ölmemesi, Allah katında diri olmasıyla açıklar. Ama şamanlıkta benzer bir inanç vardır. Şaman bedenen ölse de ruhu yaşamaya devam eder ve gerektiğinde insanlara görünür. Hatta bazı kültürlerde büyük şamanların ölümünden sonra başka bir vücuda girdiğine inanılır. Hacı Bektaş Veli burada ne yapıyor? O halkına şunu söylüyor: ben bedenim değilim. Ben bir enerji, bir kut, bir ruh gücüyüm. Benim ölümüm sizin için bir son değil, bir başlangıçtır. Çünkü ben artık her yerdeyim. Bu şamanik dünya görüşünün tam merkezidir. Şaman evrensel bir bilinç ile bütünleşmiştir. O artık bir birey değil, bir kozmik prensibin tezahürüdür. Boz at da tesadüf değildir. At, Türk kültüründe kutsal bir hayvandır. Şamanın transa giriş aracıdır. Ruhsal yolculukta onu taşıyan yoldaşıdır. Davul şamanın atı olarak adlandırılır. Hacı Bektaş Veli'nin boz atla gelmesi, onun hala yolda olduğunu, ruhsal alemde seyahat etmeye devam ettiğini simgeler. Ruhsal yolculuğun bedendeki işareti ise Hacı Bektaş Veli'nin elindeki yeşil bendir. Bu ben, onun İmam Ali'nin mazharı olduğunun kanıtı olarak sunulur. Yeşil, İslam'da cennetin İmam Ali'nin de rengidir. Ama bir an durun, yeşil aynı zamanda doğanın yeniden doğuşun baharın rengidir. Tengri inancında yeşil, hayat gücünü, bereketliliği, yerin kutsallığını simgeler. Ben ise bir işarettir, bir semboldür. Şamanlıkta bazı şamanlar bedenlerinde doğuştan gelen belirli işaretlere sahiptir. Bu işaretler onların ruhsal alemle bağlantılı doğduklarını gösterir. Hacı Bektaş Veli'nin yeşil beni onun işaretlenmiş bir varlık olduğunun göstergesidir. Ama bu işareti İmam Ali ile ilişkilendirerek Türk halkının anlayabileceği bir dile çevirir. İmam Ali, Bektaşilikte sadece bir halife veya imam değildir. O, adaletin, kahramanlığın, sırdaşlığın, gizli bilginin sembolüdür. Türk'ün gözünde İmam Ali bir nevi kahraman ata figürüne dönüşür. Oğuzhan gibi, Manaz gibi destani bir varlık. Hacı Bektaş Veli, İmam Ali'yi bir Türk kahramanı gibi sunar ve böylece Türk'ün ata kültüyle İslam'ın imam anlayışını birleştirir. Bu birleşim sadece manevi alanda değil, askeri alanda da meyvelerini verir. Yeniçeri Ocağı ile Bektaşilik arasındaki bağ bir tesadüf değildir. Yeniçeriler Hacı Bektaş Veli'yi pir olarak kabul etmişler, savaşa giderken onun adını anmışlar, börkleri üzerinde onun hırkasının kolunu taşımışlardır. Tengri inancında savaşçılık manevi bir eylemdir. Alp sadece fiziksel olarak güçlü değil, aynı zamanda ruhsal olarak da güçlü olmalıdır. Alpların savaşa gitmeden önce şamanlardan kut almaları, onların kutsanması bir gelenektir. Şaman orduya moral verir, kötü ruhları kovar, zaferi müjdeler. Hacı Bektaş Veli, Yeniçeri Ocağı'nın piri olarak
aslında bir savaşçı şaman rolü üstlenir. Yeniçeriler savaşta İmam Ali'nin adını anarlar, "Ya Ali" diye haykırırlar. Ama bu haykırış aynı zamanda "Tengri bize kut versin" haykırışıyla aynı titreşimdedir. Börk, Hacı Bektaş Veli'nin hırkasının kolu olarak sunulur ama aslında bu bir kutsal başlık, bir şaman tacı işlevi görür. Savaşçıyı koruyan, ona güç veren, onu düşmanın silahlarından sıyıran bir muska. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Bektaşilik de yasaklanır. Bu sadece bir askeri reform değildir. Bu 1000 yıllık Türk şaman geleneğinin son kalıntısının da tasfiye edilmesidir. Osmanlı modernleşmesi aynı zamanda bir hatıra silmedir. Tengri'nin son izleri de bu süreçte silinmeye çalışılır. Ancak bu izler sınırların ötesinde Balkanlarda yaşamaya devam eder. Bektaşiliğin Balkanlara yayılması Osmanlı'nın askeri fethinden önce dervişler eliyle gerçekleşir. Sarı Saltuk en önemli figürdür. Hacı Bektaş Veli'nin ona verdiği tahta kılıç ve seccade ile Rumeli'ye geçer. Tahta kılıç demirden değil, tahtadan. Neden? Çünkü Sarı Saltuk'un silahı kan dökmek değil, gönül kazanmaktır. Ama tahta aynı zamanda şamanın kullandığı kutsal bir maddedir. Şaman asası tahttan yapılır. Totemler tahtadan oyulur. Sarı Saltuk Balkanlarda ne yapar? Hristiyan aziz kültlerini İslamileştirir. Hristiyanlıkta bir aziz varsa onu bir veli olarak yeniden yorumlar, ona bir türbe yapar, halk oraya gelip dua etmeye devam eder. Bu tam bir şamanik tekniktir. Yerlilerin inançlarını yok etmemek, onları dönüştürmek. Sarı Saltuk Hristiyan halkı zorla Müslüman yapmaz. Onlara der ki, sizin aziziniz bizim velimizdir. Gelin birlikte dua edelim. Halk rahatlar. Çünkü onların kutsalına saygı gösterilmiştir. Bugün Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da, Yunanistan'da binlerce Bektaşi tekkesi, türbesi vardır. Bunlar sadece İslami yapılar değildir. Bunlar Davut peygamber, İsa peygamber ve Musa peygamber gibi büyük isimlerin mirasıyla harmanlanmış, Hristiyanlık öncesi pagan inançların, şamanik pratiklerin, yerel ruhların yaşamaya devam ettiği mekanlar haline gelmiştir. Ve Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi bu farklı inançları bir arada tutan yapıştırıcı olmuştur. İnançları bir arada tutan bu yapının ahlaki temeli ise eline, diline, beline sahip ol ilkesidir. Bektaşiliğin ahlak felsefesinin özü olan bu üçlü yapı, şamanizmin tabu sistemi ile çarpıcı benzerlikler taşır. El, hırsızlık yapmamaktır. Şamanlıkta da bir şaman asla hırsızlık yapamaz çünkü bu gücü kötüye kullanırsa ruhlar ona ceza verir. El hırsızlık yapmamaktır. Şöhreti şanlığında da bir şaman asla hırsızlığa da cüzsüzlük yapamaz. Dil, yalan söylememek ve gıybet etmemektir. Şamanizmde sözün gücüne inanır ve kötü sözün sorumluluğunu şamana yükler. Türkler de dil, yalan söylememek ve gıybet etmemektir. Bel ise iffetli olmaktır. Şamanlıkta cinsellik kontrollü kullanılması gereken kutsal bir enerjidir. Bu üçlü aslında insanın üç temel gücüdür. Eylem gücü, söz gücü ve yaratma gücü. Şaman da, sufi de bu güçlere hakim olmalıdır. Hacı Bektaş Veli burada şamanik ahlakı İslami bir dil içinde yeniden üretir. Ahlaki dengenin toplumsal karşılığı ise cinsiyetler arası eşitlikte bulunur. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde dizesi bugün feminist bir söylem gibi görünür. Ama bunun kaynağı Tengri inancındadır. Tengri'de gök ile yer eşittir, birbirini tamamlar. Türk toplumunda kadın tarihsel olarak güçlü bir konuma sahip olmuştur. Hatun sadece bir eş değil, bir devlet kadınıdır. Şaman kadınlar vardır ve bazen erkeklerden daha güçlü kabul edilirler. İslam'ın Anadolu'ya gelmesiyle kadın statüsü zayıflamaya başlasa da Hacı Bektaş Veli kadınları okutunuz derken aslında Türk'ün eski geleneğini yeniden canlandırmaktadır. Bektaşi cemlerinde kadın erkek aynı mekanda oturur, birlikte semah döner. Bu Ortodoks İslam'da kabul görmez ama Tengri geleneğinde normaldir. Hacı Bektaş Veli burada yine bir sentez yapar, İslam'ı Türk'ün eşitlikçi geleneğiyle yumuşatır, insanileştirir. 700 yıl önce Horasan'dan yola çıkan bir dervişin ektiği bu tohum, İslam'ın kılıfında dev bir ağaç oldu. Ama o ağacın kökleri İslam'dan çok daha derine, Tengri'nin göğüne, Şaman'ın davuluna, Türk'ün atalarına uzanıyordu. Hacı Bektaş Veli yaptığı işin farkındaydı. O, Tengri inancını yok etmedi, onu dönüştürdü. Resmi tarih onu sadece bir tarikat kurucusu olarak kaydettiğinde asıl misyonu gölgelendi ama halk gerçeği biliyordu.
Aleviler, Bektaşiler, Türkmenler hepsi biliyordu. Onların cemleri aslında şamanik ritüellerin devamıydı. Bugün ondan hoşgörü diye bahsedilmesi doğrudur ama eksiktir. Hacı Bektaş Veli unutulan bir dinin ve kimliğin koruyucusudur. Onun elindeki tahta asası şamanın asasıdır, güvercin donuna girmesi şamanın transıdır, duvarı yürütmesi maddeye can vermesidir. Peki bu gerçek neden saklandı? Çünkü İslam resmi ideoloji olarak şamanizmi kabul etmezdi. Osmanlı farklı inançları bastırdı, Cumhuriyet ise modernleşme adına gelenekleri görmezden geldi. Ama Hacı Bektaş Veli'nin dehası bu gerçeği gizleyerek korumasıydı. O bir yeraltı ırmağı gibi akıttı bu geleneği. Yüzeyde İslam vardı ama derinlerde Tengri akıyordu. Şimdi siz kendinize şunu sorun. Hacı Bektaş Veli sadece bir tarikat kurucusu muydu yoksa 1000 yıllık bir medeniyetin son muhafızı mıydı? O Türk'ün ruhunu mu kurtardı yoksa İslamlaştırdı? Belki de ikisi de. Belki de asıl hüner bu ikisini aynı anda yapabilmekti. Bugün 21. yüzyılda modernitenin baskısı altında kendi köklerimizi koruyabilmek için ondan ne öğrenebiliriz? Kendi kimliğimizi ötekinin dilinde anlatarak nasıl yaşatabiliriz? İşte bu sorular Hacı Bektaş Veli'nin bize bıraktığı 700 yıl sonra bile hala nefes alan en değerli mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak ve tarihin bilinmeyen yönlerini bizimle keşfetmeye devam etmek için kanala abone olmayı ve videomuzu beğenerek bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.